Now the easy part. So there's a slice of our lives in where we can notice some blames that we have, and we can transform them pretty easily. Kolay kısmı da şu: hayatımızın bazı kesitlerinde bazı suçlamalara sahip olduğumuzu görüyoruz ve onları kolayca dönüştürebiliyoruz. So if you notice you have a blame, I'm not talking about a huge blame for something that happened a while that had huge consequences, but a smaller type of blame. Yani böyle hani başına gelen ve çok büyük şeylere sebep olmuş, büyük olaylara dair suçlamadan bahsetmiyorum da daha küçük gündelik suçlamalardan bahsediyorum. So let's say you have some blame for a coworker, for example. Diyelim ki iş arkadaşlarından birine bir suçlama hissi içindesin. You can have some empathy for yourself first. Önce kendine biraz empati verebilirsin. Like ask yourself, actually, for anyone who's watching this, like find a situation right now where you have, let's say, medium kind of blame. Hatta şu an izleyen herkes de bir örnek bulabilir. Böyle hani orta seviyede bir suçlama duyduğunuz bir örnek bulabilirsiniz. Then bring some empathy to yourself. Kendinize empati verin. So in this way, ask yourself, where does it hurt? Where is the hurt for me in relation to that situation? Mesela şu soruyu sorun. Bu durumla bağlantılı olarak neresi acıyor? Acı nerede? So what's difficult for me about this situation? Bu durumda zor bulduğum şey nedir? And then you translate that in language of feelings and needs. Onu da duygu ve ihtiyaç diline tercüme edin. So what are the main feelings that are present? Mevcut esas ana duygular ne? Are you hurt, discouraged, angry, frustrated? Senin mi kaçtı, yıldın mı, kızdın mı? Yeah, hopeless. So find the main feelings. Mutsuz musun? Ana duyguları bu. Then translate that into needs. What are the needs that are calling for attention for you? What's important to you around this situation? Bundan sonra da ihtiyaçları bulun. Dikkatinizi isteyen ihtiyaçlar hangileri? Bu durumda neye önem veriyorsunuz? Are you wanting some respect, consideration, or being seen and understood? Saygı mı istedin? Dikkate alınmak mı istedin? Görülmek ve anlaşılmak mı istedin? What are the needs of yours that are calling for attention? Dikkatini isteyen ihtiyaçların hangileri? And if you can access the list of feelings and needs, that's all you need to do this introspection. İhtiyaç duygu listesine de erişiminiz varsa bu iç araştırma yapacağımız şey bu. And you'll find for many times what we're longing for is some respect, consideration, and like I mentioned, being seen and understood. There's a lot of what's calling for attention for many people. Ve belki siz de keşfedersiniz, yani çoğu zaman birçok kişi için esas orada özledikleri şey işte söylediğim gibi görülmek, anlaşılmak, dikkate alınmak, saygı oluyor. So when you've done that, you've added some empathy towards yourself, which is essential before dissolving blame of other people. Bunu yaparak kendimize empati vermeyi gerçekleştirdik ki başkasına suçlamayı azaltacaksak, çözeceksek en önemli adım bu. Önce kendimize. And then you ask yourself, if you're able to, if it's not too much a stretch, you ask yourself, so where does it hurt for that other person? Ve eğer
senin için aşırı zorlayacak olmayacaksın, aşırı esnemene sebep olmayacaksın. Şunu sorabilirsin bu aşamadan sonra. Peki acaba karşı tarafın neresi acıyordur? Where's the pain for that other person? Karşı taraftaki kişinin acısı nereden kaynaklanıyordur? What's difficult for that coworker? Bu iş arkadaşımın zorlandığı şey ne? So think about it for a moment. Bir an düşünelim bunu. So what is it that you know on the surface? Maybe they're overworked. Maybe they have lots of struggle with their kids being home and they work from home. Like just a very easy inventory of what might be difficult for that person. Ve yani yüzeyde bildiklerinizin basit bir dökümü bile işe yarayabilir. Yani acaba stres içinde mi, fazla mı iş yükü var, evde çalışmak, evde çocuklarla birlikte çalışmak mı yormuş olabilir onu? Mm-hmm. Then translate that in feelings and needs too. Sonra bunu da duygu ve ihtiyaçlara tercüme edin. Might they feel stressed out or exhausted or really terrified? It happens a lot. Stresli mi hissediyor, tükenmiş mi hissediyor, dehşete düşmüş mü hissediyor? Olabilir. Bunlar oluyor. Might they feel hurt and also potentially frustrated and angry? İncinmiş mi hissediyor, o da mı yıldı, kızgın mı? Then stay with that for a moment. What might be going on for them as they experience these feelings? Ve bir an için burada kalın yani bu duyguları deneyimlemek onun için nasıldır? Then translate that into needs. Sonra bunu ihtiyaçlara tercüme edin. What are they longing for? What needs are calling for attention for them? Bu kişi neyi özlüyordur? Bu kişinin hangi ihtiyaçları onun dikkatini çekmeye çalışıyordur? Are they also longing to be understood, to be seen, for respect, consideration, maybe for support? Bu kişi de mi görülmek, anlaşılmak, dikkate alınmak, saygı istedi, destek mi istedi acaba? So just doing that is likely to decrease the blame by, I don't know, 5, 10, 20%, because now you can see the humanity of the other person more. Sadece bunu yapmak bile suçlamayı 5, 10, 20, %20'lere kadar azaltabilir. Çünkü artık şu an karşı tarafın insanlığını görebilir haldesin. Okay. And then if you add the other layers, you can ask yourself, what might be some difficult experience in the past for that person? Ve sonra eğer katmanlandırmak isterseniz şu soruyu sorabilirsiniz. Bu kişinin geçmişinde zorlayıcı hangi olay olabilir? What kind of personal or generational trauma might they be carrying? Ne tip bir kişisel ya da jenerasyonlar arası, nesiller arası travma taşıyor olabilir bu kişi acaba? Then it's likely to bring more compassion. Bu soru daha da şefkat getirebilir içinize. And if you add the systemic layer, like in which way has that person being impacted by the systemic layer of race, gender, or patriarchy, and all the other ways that people have been oppressed? Daha sonra da sistemik katmana geçebilirsiniz. Bu kişi ne şekillerde etkilenmiştir? Sistemik baskıdan, ezilmeden, sömürüden, patriarka, ataerki, ırk, din, dil, cinsel kimlik, insanların ezildiği diğer bütün biçimler. Then your blame is likely to go lower. Bu noktada artık o suçlama halinin iyice düşmesi muhtemel. Mm-hmm. And there's many other ways that don't take a lot of time
that are going to decrease the blame most of the time in certain circumstances. Evet, bazı koşullar altında suçlamayı azaltmak için daha da kısa sürede yapılabilecek şeyler de var. Like another simple way, the research shows that if you feel better about yourself, the blame goes down. Mesela çok basit şeylerden biri de şu, araştırmalar gösteriyor ki eğer sen kendin hakkında iyi hissediyorsan, kendinle barışıksan karşıya dair suçlaman da düşük oluyor. You can try it now. Think again about that same person. Hatta şimdi deneyebiliriz. Gene şimdi aynı kişiyi düşünün. Biraz evvel örnekteki. And then think about, let's say, 3 to 5 things that you are seeing as your own strengths and qualities. Şimdi de mesela 3-4 tane kendinizin iyi yönlerini, güçlü tarafları, güzel nitelikleri olduğunu düşündüğünüz şey düşünün. 3-4 tane. Think of a few things that you're grateful for about yourself and the life that you have. Kendiniz hakkında, kendi yaşamınız hakkında şükran duyduğunuz birkaç bir şey bulun. Now think again about that person. And it's possible that the blame went down, maybe 5-10%, maybe more. Şimdi tekrar o kişiye düşündüğünüzü getirin, aklınıza getirin. Suçlama böyle %5-10 azalabilir. And there's much more things. Don't take a lot of time. If you have the conditions, then it's a very easy process to get there. And the conditions are essential. Daha da basit şeyler var, yani daha da hızlı adımlar var. Eğer doğru koşullara sahipseniz basit bir çalışma aslında. And again, if you're suffering from trauma from the past, that is likely to be extremely difficult. Ve yine hatırlatayım, geçmişten gelen travmadan ıstırap çekiyorsanız zor olması çok muhtemel. And if you're part of a group who have less access to resources, that's going to be harder. Ayrıcalıklı olmayan bir gruba dahilseniz zor olması muhtemel. Actually, it's likely to be harder. We don't know for sure, but that's my calculation. Yani oranını bilemiyorum, ben hesaplıyorum ama. So hopefully, let's see if we can find some slice of our life where we have the conditions and then start practicing and decreasing our blame. O yüzden hani böyle doğru koşullarda olduğumuz, rahat koşullarda olduğumuz bir kesit bulalım hayatımızda ve bakalım suçlamasız takılabiliyor muyuz orada? Because the cost of blame is huge. Çünkü suçlamanın bedeli çok ağır. Think about it for a moment. What is the cost on you of blaming other people? Bir an düşünün, başkalarını suçlamanın sizin üzerinizdeki bedeli ne? What is the cost on you and people you love that you blame yourself? Ne pahasına suçluyorsunuz? İnsanlara neye mal oluyor bu? The cost is huge. Çok büyük şeye mal oluyor. I often say blame is the number one thing that damages relationship. Sıklıkla söylenir, ilişkilere zarar veren bir numaralı şey genelde suçlama. And for many people, our relationship is what's the most important. Ve çoğu insan için de ilişkiler en önemli şey hayatta. So think about it. There's this thing that is the main reason that relationships can be damaged. Wouldn't it be worth it to learn more about it? Yani ilişkilere zarar veren şey bu. Öğrenmeye değmez miydi? It's also the number one thing that stops collaboration. Aynı zamanda işbirliğini engelleyen bir numaralı şey de bu. And collaboration for me is not just working together. Collaboration for me is synergy. Benim için işbirliği sadece birlikte çalışmak anlamında değil, sinerji demek. So what is synergy? That's when the whole is greater than the sum of the parts. Sinerji nedir?
bütünlük parçalardan daha üstün olduğu zaman sinerji. That's when our resources are multiplied. Kaynaklarımızın çoğaldığı, arttığı bir yerdir. Right? 1+1 = 3 with synergy. Sinerji olduğunda 1 + 1 3 eder. That's magic. Büyülü gibidir. Sihirdir. And I think that's what we need to deal with all the challenges we're facing now. We need that. We need to multiply our resources. Ve şu an bütün yaşadığımız zorluklar karşılığında bence buna ihtiyacımız var. Kaynakların kat kat artmasına ihtiyaç var. So the truth of what's happening is that we often live in a space of negative synergy. Ve olan şey de şu, sıklıkla negatif sinerjinin olduğu, olumsuz sinerjinin olduğu bir alanda yaşıyoruz. So negative synergy is when the whole is smaller than the sum of the parts. Negatif sinerji dediğimde şu, bütün parçalardan daha küçük olduğunda. That's when we cancel each other's resources. Yani ne yapıyoruz? Birbirimizin kaynaklarını iptal ediyoruz. And that's a lot of what I see happening in the world. Dünyada olduğunu gördüğüm şeylerden biri de bu. Think about it. Two of the biggest organizations in the world, like Apple and Facebook, are just competing with each other to try to destroy the other. Şöyle düşünün, dünyadaki en büyük iki kuruluştan biri birbirini yok etmeye çalışıyor. That's negative synergy. Bu negatif sinerji oluyor işte. So blame is at the center of all of this because blame creates separation. Şimdi suçlama bütün bunların merkezinde. Çünkü suçlama ayrılık yaratır. Blame separates us from the other person. Suçlama bizi karşımızdaki kişiden ayırır. And separation is one of the two main causes of violence. Ve bu ayrılık fikri de şiddetin en büyük iki sebebinden biridir. And something I heard from Miki Kashtan, there's a man called Sharif Abdullah who wrote a book called A World That Works for All. Miki Kashtan'dan duyduğum bir adam vardı. Herkesin işine yarayan bir dünya diye bir kitap yazmış. So this man wrote a book and he studied violence extensively. Ve şiddet üzerine inmiş bu kitap. Arada bağlantım gittiği için duyamadım, çok pardon. So he found that there was around 50 main causes for violence. Şiddet 50. 50 tane sebep olduğunu bulmuş. So, and after that, he boiled it down to two main causes for violence. Ve bütün bunları da iki esas sebebe indirgemiş. And one of them is separation. Bir tanesi ayrılık fikri. The other one is scarcity. Diğeri de kıtlık. The sense that there is not enough. Yeterince yok hissi. So my point is that working on blame is essential for our individual and collective well-being. And that even if it's impossible sometimes or extremely difficult, there is, I think, for many of us, some areas in which we can decrease our blame, at least a little. O yüzden hem bireysel hem kolektif esenliğimiz, refahımız için suçlama konusu üzerine çalışmak önemli. Ve her ne kadar bazı durumlarda çok zor, mümkün olabilecek olsa da eminim hepimizin bunu uygulamaya başlayacak bazı alanları var. Right. Well, bye. Bye bye.